Merhabalar, ben doçent doktor Onur Ergün, kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi uzmanıyım. Bugün size botoks hakkında bazı bilgiler vermeye çalışacağım. Botoks, kas kasılmasını engelleyerek dinamik kırışıklıkların oluşmasını engelleyen ve yüz estetik uygulamalarında gerçekten çığır açmış bir ilaçtır. Baş boyun anatomisine hakim ve bu enjeksiyonlar konusunda belli bir tecrübeye sahip kişiler tarafından doğru dozlarda, doğru enjeksiyon teknikleriyle uygulandığı zaman çok düşük yan etki riskiyle hastaları daha genç ve tazelenmiş bir görünüme kavuşturabilmektedir. Botoks, kasları sinir ucundan asetilkolin maddesinin salımını engelleyerek bloke eder. Bu etkisi protein etkileşimiyle olduğu için etkisi birkaç gün içinde ortaya çıkar ve yeni protein yapımı da vücutta sürekli devam ettiği için 4 ay sonra azalmaya başlar. Dolayısıyla ne kadar yüksek doz botoks enjekte edilirse edilsin kalıcı bir etkiden söz etmek mümkün değildir. Botoks kozmetik amaçlı olarak alın, glabella, kaz ayakları, burun kenarı, ağız etrafı gibi bölgelerde kullanılabilmekte ve çok güzel sonuçlar vermektedir. Botoks sağlıklı ve esnek bir cilt yapısı olan, istirahatte kırışıklığı yokken kas aktivitesiyle, mimik kası aktivitesiyle dinamik kırışıklıkları ortaya çıkan kişilerde en iyi sonucu verecektir. Ancak ilerleyen yaşla beraber yıllar boyu devam etmiş kas aktivitesi nedeniyle cilt altı dokunun aynı noktadan sürekli kırılmasına bağlı inceldiği noktalarda statik kırışıklıklar ortaya çıkmaktadır ve statik kırışıklıklar botoks ile büyük oranda düzelse de ve tekrarlayan enjeksiyonlarla cilt altı kendisini iyileştirmeye fırsat buldukça giderek daha da açılsa da tam anlamıyla düzelemeyebilir. Böyle durumlarda mezoterapi uygulamaları ya da dermal dolgularla botoksun aktivitesine destek olmak da gerekebilir. ABD Gıda ve İlaç İdaresi de botoksun üst düzdeki yani alın, glabella ve kaz ayaklarındaki kozmetik uygulamasını ayrıca kronik migrendeki uygulamasını ve aşırı terleme için yapılan enjeksiyonları onaylamış ve güvenle kullanılabileceğine hüküm vermiştir. Diş sıkma sorunu olan hastalarda maseter kasına, kronik migreni olan hastalarda gene maseter, üst yüz, temporal adele ve oksipital kaslara, ayrıca aşırı terleme sorunu olan kişilerin terleyen bölgelerine çok küçük dozlarda cilt içine enjeksiyonlar yaparak botoksu kullanabilmekteyiz. Botoks, asetilkolin sekresyonunu engelleme mekanizmasıyla terlemeye karşı da etkili bir biçimde kullanılmaktadır. Normalden daha fazla miktarda sulandırılarak çok küçük iğnelerle cilt içine tekrarlayan enjeksiyonlarla aşırı terlemesi olan koltuk altı, avuç içi gibi alanlara uygulandığı zaman 4 ile 6 ay arasında aşırı terlemeyi çok etkili bir biçimde önleyebilmekteyiz. Bize kulak ağrısı nedeniyle başvuran hastaların önemli bir kısmında kulak ağrısının sebebinin aslında dış kulak yolunun hemen önündeki çene ekleminden kulağa yansıyan ağrı olduğunu saptıyoruz. Özellikle bu durumun en sık sebebi de eklem kıkırdağının aşınmasına sebep olan ve toplumda sıklığı %10 ile 30 arasında değişebilen diş sıkma, diş gıcırdatma durumudur. Bu durum çene eklemindeki aşınmaya ve kıkırdak hasarına ek olarak çiğneme kasında, maseter kasında ağrıya, dolayısıyla çene ağrısına, kulak ağrısına, diş yüzeylerinde aşınmaya ve daha köşeli erkeksi bir görüntüye sebep olduğu için sıklıkla hastaları rahatsız etmektedir. Botoks enjeksiyonuyla 4 ile 6 ay arasında bu sorunu çok etkili bir biçimde tedavi etmek mümkündür. Botoksun en sık yan etkileri arasında asimetrik etki, yetersiz etki, enjeksiyon bölgesinde küçük morluklar, nadiren grip benzeri sendromlar ya da göz kapağı düşüklüğü gibi durumlar sayılabilir. Bu istenmeyen etkiler anatomiye hakimiyet, doğru tekniklerin kullanılması, doğru iğnelerin kullanılması, doğru sulandırma oranlarının kullanılmasıyla önemli derecede azaltılabilmektedir. Hamile ve emziren kadınlara, daha önce botoksa bağlı alerjik reaksiyon geliştirmiş kişilere, kas hastalığı olan kişilere botoks enjeksiyonun yapılmaması gerekir. Bir de her zaman az dozun ek dozlarla tamamlanabileceğini ama yüksek doza yapacak bir şey olmadığını unutmamak ve güvenli tarafta kalmak gerekir. Botoks enjeksiyonu sonrasında hastalarıma 2 saat enjeksiyon bölgesini ıslatmamalarını ya da herhangi bir kozmetik ürün sürmemelerini öneriyorum. Ayrıca 4 saat boyunca masaj yapmamalarını, enjeksiyon bölgesi üzerine yatmamalarını,
massetere uygulama yaptıysam 4 saat boyunca çiğnememelerini, bir gün boyunca yoğun fiziksel aktiviteden kaçınmalarını öneriyorum. Hastalarımı enjeksiyondan 7-10 gün sonra çağırarak etkiyi değerlendiriyorum ve gerekirse ek doz yapıyorum. Ayrıca etkinin uzun vadede kaybolmaması için ilk enjeksiyondan sonra 4 ay, daha sonra da 4-6 aylık aralarla hastalarımı tekrar enjeksiyon yapılmak üzere kontrole çağırıyorum.